arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere hem örgüsü çok kolay hem de şık görünümlü güzel bir tığ işi bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğimizi bu şekilde saçaklı yaparak farklı bir model yaptım bakın. Siz isterseniz bu saçağı yapmadan düz yelek olarak da kullanabilirsiniz. Yeleğin örgüsüne yakadan zincir yapıp trabzanlar yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu başlangıç zincir sayısı sizin daha az veya daha çok olacaktır. Ben bugün bu yelek anlatımını 1-2 yaş arası bebek ölçüsünde anlatıyorum. Ama siz bu yeleği yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Hatta kendiniz için bile yapabilirsiniz. Yeleği ben bugün bu şekilde ip kordonlu olarak kullanıyorum. Ama siz bu ip kordonlar yerine düğme de yaparak düğmeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeleğin örgüsünde ben pembe renk, beyaz renk ve bu şekilde bir tatlı yeşil renk kullandım bakın. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına ve kullanmış olduğunuz ipliğin üzerinde yazan tığ numarasına uygun bir tığ kullanabilirsiniz. Ben bugün bu renkler ile yaptım ama siz bu yeleği istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Yazlık iplik ile de yapabiliriz. Koton iplikler ile, kışlık yün iplikler ile de yapabilirsiniz. Yeleğin ölçüsünde size söylüyorum. Bakın 1 yaş ölçüsünde yaptığımı söylemiştim. Kol altının buradan genişliğini ölçüyorum. 28 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yüksekliğini ölçüyorum. 17 santimetre. Saçaklı olarak da ölçelim. 23 santimetre. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçtüğüm zaman 37 santimetre. Bu da 1-2 yaş arası bebekler için güzel bir ölçü arkadaşlar. Yeleğimizi açık olarak da görelim. Bakın tersten görüntüsü böyle. Her iki taraftan da kullanılabilir güzel modelli bir yelek bu. Bakın arka görüntüsü de böyle yeleğimizin. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek ve modellerimden ilk önce sizin haberiniz olacaktır. Videolarımın altına beğeni ve yorumlar yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Sizlerden gelen yorumlar ve beğeniler benim için çok kıymetli arkadaşlar. Hazırsanız bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Örgümüze yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Başlangıç için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu zincirleri arkadaşlar. Bir sonraki sırada bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. 88 zinciri yaptım. Çok sıkı yapmadım bakın zincirleri arkadaşlar. Bu 88 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Başlangıcı sıfır noktasına tutuyorum. Zinciri çektirmeden ölçüyorum. 34 santimetre zincir uzunluğu var. Bu da benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz bunu yeni doğan bebek için yapıyorsanız 24 santimetrelik ölçü yeterli olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde 24 santimetre yaparsanız yeni doğan bebek için iyi olacaktır. 3-6 aylık arası bebekler için de 26-28 santim arası yaparsanız iyi olur. Gittikçe bu sayı artacaktır. Ben 88 zincir yaptım. 34 santimetre geldi. Sizin elinizin sıklığına göre 34 santimetre için daha fazla veya daha az zincir yapabilirsiniz. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1,
2, 3. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sırada zincirler üzerine trabzan yapacağız ve ön bölümleri, arka bölümü ve kol bölümlerinde bu sırada belli edeceğiz arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımızda bir trabzan, bakın 1, 2, 3. Ön bölüm için 13 trabzan yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ön bölüm için 13 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine, bakın takip eden ilk ilmek üzerine kol bölümü için trabzan yapıyorum. Kol bölümü için de buraya 18 trabzan yapıyorum. Bakın zincir üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 18 trabzanı yapalım buraya arkadaşlar. Kol bölümü için 18 trabzanı yaptım. Sayıyorum, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için buraya 26 trabzan yapıyorum. Siz ön bölümü kaç trabzan yaptıysanız arka bölümde ön bölümün 2 katı olacak arkadaşlar. 2 ön bölümün birleşimi arka bölüm oluyor. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. 26 trabzanı yapalım. Arka bölüm için de 26 trabzanı yaptım. Diğer kol bölümündeyiz. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu kol bölümünde 18 trabzan yaptık. Buraya da 18 trabzan yapalım. Diğer kol bölümü için de buraya 18 trabzanı yaptım. Şimdi son olarak diğer ön bölümü yapacağız arkadaşlar. Sıra başında ön bölüm için 13 trabzan yaptık. Buraya da 13 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Böylece bakın ilk sırada trabzan sırasını yaptık. Bu sırada ön bölümleri, kol bölümlerini ve arka bölümleri belirledik arkadaşlar. Ön bölümler için 13 trabzan, kol bölümleri için 18 trabzan yaptım. Arka bölüm için de ön bölümlerin toplamı 26 trabzan yaptım. İkinci sıradayız. İkinci sırada
model sırası olacak. Arkadaşlar siz farklı ölçülerde yapıyorsanız eğer bunu, başlangıç zincir sayısını ön bölümleri tek sayı olacak şekilde, bakın ben 13 yaptım. Siz 9 yapabilirsiniz, 11 yapabilirsiniz, 15, 17 yapabilirsiniz. Kol bölümlerini ve arka bölümü de çift sayı. Ben 18, 26 yaptım. Siz de bunun gibi çift sayılar şeklinde kurulumunu yapabilirsiniz. Ama ön bölümleri tek sayı yaparsanız bu arttırma yerinde şaşırmamış olursunuz. İkinci sıradayız dedim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Atlama yaptığım bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipliği tığın üzerine alıyorum. Atlama yaptığım bu ilmeğe dönüyorum. Bir trabzan yapıyorum. Modelimiz bakın böyle çarpı şeklinde görünüyor. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlama yapıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atladığım bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Ön bölümde modelleri bakın yaptık. Bu iki zincir yaptığım boşluğa geldim. Burada arttırma yapacağız. Bu iki zincirin üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzanı yaptım. İki zincir. Aynı boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bakın kol bölümündeyim. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Modelimizi yapıyoruz. Bu arttırma yapacağımız buraya kadar modelleri yaparak devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar bakın modelleri yaptım. Bu arttırma yerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Arka bölümün modellerini yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atladığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bu ilmek üzerine dönerek trabzan yapıyorum. Modellerimizi yaparak diğer arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde modelleri yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerindeyim. Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Modelleri diğer kol bölümünde yapmaya devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum.
Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Kol bölümünün modellerinde yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yerindeyim. Buraya da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Ön bölümde modelleri yapmaya devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelleri yaptım. Son ilmek olarak da bakın 3 ilmek atlayarak bir trabzan yapmıştık bir alt sırada. Bunu son zincirin üzerine tığ takıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir trabzan yaptım. Sıra sonunda da bir trabzan yaptım. Böylece ikinci sırada model yerleştirmelerini yaptım. Model olarak sayıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu soruyor, kaç model yerleştirdiniz diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model var. Arttırma yerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan var. Diğer ön bölümde sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 model. Sıra sonunda bakın bir trabzan. Burada da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Kol bölümünü sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 model var. Arka bölümde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model var. Diğer kol bölümünde sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 model var. Böylece bakın robamızın modelini ve trabzan sırasını belirledik. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada yine trabzan sırası yapacağız. Örgümüz bir sıra trabzan sırası, bir sıra model sırası olarak devam edecek arkadaşlar. O şekilde yapıyoruz. Üçüncü sırada trabzan sırası yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız bakın 2 zincirli boşluğa geldim. Buraya da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanı yaptım. Kol bölümünde trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Trabzan yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan yaparak devam edelim. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Trabzan yaparak devam edelim. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak tamamlayalım. Üçüncü sırada trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Arttırma yerlerinde de bakın 4 yerde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Tekrar şeklini görelim.
Bakın bu şekilde arkadaşlar. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıra model sırası oluyor. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bakın çapraz bir görüntü oluştu. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde modelleri yaparak arttırma yapacağımız yere kadar tamamladım. Bu sırada bakın dördüncü sırada kaç model olduğunu sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model var. Bu bir önceki sırada olan bakın model sırasında 6 model yapmıştık. Burada 7 model oldu. Bu iki sırada arttırma yaptığımız için bu sırada bakın bir model fazla oldu. Arttırma yerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Kol bölümünde bulunan modelleri yapmaya devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, trabzan yapıyorum. Geriye dönerek trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Modelin anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Artık örgümüz bir sıra model sırası, bir sıra trabzan sırası yaparak devam edecek. Şu şekilde de bir görelim robayı. Bakın. Birleştirdiğimiz zaman böyle görünüyor. Robanın örgüsü bu şekilde devam edecek. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre roba sıra sayısı değişecektir arkadaşlar. Siz daha küçük bebek için yapacaksanız daha az sayıda bir roba sırası yapmalısınız. Daha büyük çocuklarınız için yapıyorsanız da benim yapacağım roba ölçüsünden daha fazla sıra sayısı yaparak bu ölçüyü büyütebilirsiniz. 2 yaşa kadar, 3 yaşa kadar hatta bu ölçüyle başlayıp roba sırasını fazla yaparak ölçünüzü büyütebilirsiniz. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bir sıra trabzan sırası, bir sıra model sırası yaparak roba yüksekliğini tamamlayalım. Robanın örgüsünü yapacağım ölçü için gerekli yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. sırada bakın tamamladım. Bu modelli sıralardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. Bu 14 sıranın kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Şu şekilde ölçüyorum. 12 santimetre yükseklik var. Açık olarak da görelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde açık olarak da örgümüz böyle oldu. İp ince olduğu için inci tanesi gibi göründü bakın modeller. 15. sıradan itibaren kolları gövdeden ayıracağız. Artık örgümüze gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın model sırasından sonra trabzan sırasındayım. Bu sırada her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya 2 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum.
Bu zincirleri çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Kol altı olacak. Bir sonraki sırada bunun üzerine trabzan yapacağız. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran, bakın bu arttırma yaptığımız yere arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın kol altında buraya yapmış olduk. Ön bölüm ile arka bölümü de birleştirdik burada. Şöyle görelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Arka bölüm için de trabzanları yaptım. Arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Kol altı yapmak için 2 zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Ön ile kol bölümünü ayıran bu arttırma yaptığımız yere 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu kol altında buraya yapmış olduk. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları tamamladım. Böylece kolları gövdeden ayırdık arkadaşlar. Bakın her iki kol altını yaptık. Görüntü olarak bakalım. Bu şekilde oldu. Artık örgümüz bu şekilde gövde örgüsüyle devam edecek. 16. sıradayız. 16. sırada bu model sırasını yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atladığım bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Modelimizi yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atladığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Modelleri yaparak bu kol altını yapacağımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde modelleri yaparak kol altını yapacağımız yere geldim. Burada bakın bir ilmek kaldı arkadaşlar. Model yapmak için bu ilmeği atlıyorum. Kol altına buraya 2 zincir yaptım. Bu ilk zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bir zincir kaldı, bakın bu zinciri atlıyorum. Bu ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atladığım bu zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Kol altına da bakın buraya modelimizi yaptık. Modelleri yapmaya arka bölümde devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlama yaptığım bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Modelleri yaparak bu kol altına kadar gelelim. Burayı tekrar sizinle birlikte yaparız. Arka bölümde de modelleri yaparak diğer kol altını yapacağımız yere geldim. Burada da bakın bir ilmek kaldı arkadaşlar. Bu bir ilmeği atlıyorum. Kol altında yaptığım bu 2 zincirin ilk zincir üzerine bir trabzan yapıyorum.
Geriye dönüyorum. Atladığım bu ilmeğe dönerek bir trabzan yapıyorum. Diğer kol altında da aynısını yapmıştık. Burada da aynı yaptım bakın. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu bir zinciri atlıyorum. Burada bulunan ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Atladığım bu zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu kol altında da bakın iki modeli yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar atlama yaptığım ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın model üst üstüne geliyor arkadaşlar. Sırayı şaşırmayalım. Bu iki bakın trabzan, bir alt sırada model. Burada da aynı şekilde model oluyor. Bir ilmek atladım, bir trabzan yaptım. Geriye dönerek bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer ön bölümde de modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın bir ilmek kaldı. Bu ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Bakın. Görüntü olarak böyle. Kol altının görüntüsü de böyle. Bu sırada tekrar bir trabzan sırası yapacağız. Artık örgümüz bir trabzan sırası bir model olarak bu sayı ile devam edecek. Ben bu sırada beyaz renk ile başlıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz tek renk ile de yapabilirsiniz. Ben bugün bu iki rengi kullanıyorum. Bakın bu iki renk ile karışık yapacağız bu üç renge. Bu sıradan itibaren beyaza başlıyorum. En son ilmeğimin rengini beyaz yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu iplerin ucunu da içeride tutuyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra trabzan yaptım bakın beyaz renk ile. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Model sırasındayız. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Atladığım bu ilmek üzerine dönerek bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayda model sırası yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Gövde örgüsü bu şekilde devam edecek. Bir sıra model sırası, bir sıra trabzan sırası yapacağız. Dediğim gibi siz ister tek renk yapabilirsiniz, iki renkli yapabilirsiniz, rengarenk yapabilirsiniz. Renk sıralamasını tercihinize göre yaparak istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak gövdenin örgüsüne devam edelim. Yeleğin gövde örgüsünü bir sıra trabzan sırası, bir sıra model sırası yaparak bu renk sıralamasıyla ben tamamladım arkadaşlar. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum bakın. Kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıranın sonunda gerekli yüksekliği elde ettim. En son olarak da yeşil renk ile bakın trabzan sırası yaptım. Siz istiyorsanız bir iki sıra daha devam edebilirsiniz. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Bakın ipliğin ucu da ön patım burada. Model sırasını yapmıyorum. Buradan itibaren ön bölümde pat çalışması yapacağız arkadaşlar. Pat çalışmasında
kısa trabzanlar olarak yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bakın bir yarım trabzan yapıyorum. Trabzan sırası var. Bakın burada, buraya 2 yarım trabzan yapıyorum. Bakın burada da 1-2 ilmek görünüyor. Modelli olan yerde 2 ilmek görünüyor. Trabzan sırasında bakın trabzan boşluğu görünüyor. Buraya da 2 yarım trabzan yapıyorum. Her sıraya 2 yarım trabzan olacak şekilde yapıyoruz bakın. Bu şekilde. Yarım trabzanlar yaparak bu yaka başlangıcına kadar devam edelim. Ön patta yarım trabzanlar yaparak bakın tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde görüntüsü var. Yakanın başlangıcındayım. Diğer ön patada burada yaptığımız gibi yarım trabzan yapacağız. Oraya geçmek için boynun çevresinde bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmek üzerine de sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yaparak bu uca kadar gelelim. Burada da yarım trabzanlar yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Diğer ön patta da yarım trabzanı yaparak bakın etek ucuna kadar tamamladım. İpliği burada kesiyorum. Bakın. Bu ön patta da yarım trabzan yaptım. Boynun çevresinde sık iğne yaptım. Diğer ön patta da yarım trabzan yapmıştım. Görüntü olarak bakalım. Bu şekilde. Ben düğme yapmıyorum. Bu şekilde ip kordonlar yapıyorum arkadaşlar. Eğer siz bunu düğmeli yapmak istiyorsanız bu ip kordonu yaptığım yerlere ön patları yaparken düğme biriti yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bakın ip kordonu ile bağlayarak kullanmak istiyorum. Böyle. Bu ip kordonları ben hazırladım. Bakın bunu da yaptım. Birini sizinle birlikte yapmak istiyorum. Çok kolay. Bakın bu iki ip kordonu hemen yakanın başlangıcından karşılıklı olacak şekilde hazırladım. Bir diğerlerini de bu kolun buradan bakın. Kol kesimi yapmadan bir sıra önceden bu ip kordonu yaptım. Bu taraftan da aynı şekilde bakın ip kordon yapıyoruz. Bu ilmekten bakın bir ilmekten siz ayarlayın. İsterseniz daha yakın veya daha uzakta yapabilirsiniz. Buradan bir defa düğüm atıyorum. Aynı ilmekten bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Tercihinize göre ne kadarlık bir ip kordon istiyorsanız o kadar zincir yaparak tamamlayalım. 70 zincir yaptım. Bu uzunlukta bir zincir elde ettim. Bu 70 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 29 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Siz dediğim gibi bunu tercihinize göre daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Bu ip kordonu elde etmek için bu zincirin üzerine ilmek kaydırması yapacağız. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe ilmek kaydırması yapıyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerinde 2 ilmek var.
tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. Yavaş gösteriyorum bakın. İlmeğe tığı takıyorum, ilmek alıp çekiyorum. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. İlmek kaydırması yapıyoruz bu şekilde. Zincirler üzerine ilmek kaydırması yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırması yaparak bakın tamamladım arkadaşlar ip kordonu. Görüntü olarak böyle oldu. En son zincirin üzerine de bir ilmek kaydırması yaptım. Bu ipliği bağladığım ilmeğe değil, onun yanında bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Buraya da ilmek kaydırması yapıyorum. Bakın birleştirdim. Şu şekilde düzgün bir görüntü elde ettik. İpliği burada kesiyorum. Şöyle. Burada bakın 2 iplik var. Bunları da örgünün ters tarafından bu ilmekler arasından geçirerek kaybediyorum. Bu şekilde bakın. 1-2 ilmek daha geçirelim. Orayı kaybedelim. Görüntü olarak böyle oluyor. Ben 4 ip kordonu hazırladım. Bunu sizinle birlikte yaptık. Bunun tam karşısına gelen diğer ip kordonu yaparsınız. Yakaya da bunun gibi 2 ip kordon yaparsınız. Güzel olur arkadaşlar. Bağlanış şeklinde bir göstereyim size. Böyle bakın görüntü. Şimdi bu kol çevresinden de pıtırcık modelleri yapmak istiyorum. Kol altından başlıyorum. Kol altının burada bulunan herhangi bir ilmekten de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu bakın buradan da başlayabilirsiniz. Tam ortadan da başlayabilirsiniz. Bir defa ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek oluşturuyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada bulunan ilmeğe bakın. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyoruz aynı ilmeğe. Bu ilk ilmeğe bakın. Kol çevresinde bulunan ilmeklere de devam ediyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Böyle pıtırcık modelleri elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar pıtırcık modelleri yaparak devam edelim. Diğer kolu da aynı şekilde başlayıp buraya da pıtırcık modelleri yaparak 2 kol örgüsünü tamamlayalım. Kol bölümünde pıtırcık modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirdim. Örgünün ters tarafından bakın ilmekler arasından geçirerek ipliğin ucunu kaybettim. Görüntü olarak bu şekilde oldu kol örgüsü arkadaşlar. Diğer kolun örgüsünde bunu başladığım gibi kol altından başladım. Her iki kolun örgüsünü tamamladım. Şimdi bu yeleğin bu etek bölümüne saçaklarını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bakın saçaklar kestim ben. Buraya yapacağınız saçağın uzunluğu tercihinize göre değişebilir. Ben bu şekilde bakın iplikler kestim. Bu ipliğin uzunluğunu ölçüyorum. Şu şekilde ölçtüğüm zaman
12 santimetrelik saçak uzunlukları kestim. Siz de tercihinize göre bunu 10 santim yapabilirsiniz, 15 santimetre yapabilirsiniz. Bu saçağın uzunluğunu kaç santimetre istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Bakın, isterseniz tek tek kesebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın, ölçerek kesebilirsiniz. Veya pratik olsun derseniz, çünkü bayağı fazla sayıda yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bakın, 4 parmağımı birleştiriyorum, doluyorum. Siz parmağınızın üzerine istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Doladıktan sonra bakın şöyle kesiyorum. Daha çok sayıda olan saçağı bir defada yapmış oluyoruz. Nasıl saçak taktığımızda gösteriyorum. Bakın, 2 saçak ipliği birlikte alıyorum. Aynı uzunlukta, bakın 2 iplik. Ortadan 2'ye katlıyorum bunu. Şu uç noktasından başlayalım. İlk ilmek üzerine tığ takıyorum. Bakın, 2'ye katlamış olduğum iplerin ortasından geçirdim. Burada bulunan ilmekleri şu şekilde alıyorum, ilmek yapıyorum, çıkarıyorum, çekiyorum. Saçağıma bakın taktım. İkili yapıyoruz. Her ilmeğe 2 ipliği birleştirerek bir saçak elde ediyoruz. Bakın, 2 ipliği birleştiriyorum. Tam orta noktadan. Ben arada bir ilmek atlıyorum. Siz isterseniz her ilmeği de yapabilirsiniz. Saçak sıklığını nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği bakın tığ takıyorum. Burada ortadan çekiyorum. Hepsini alıp içerisinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe saçağı takıyorum. Görüntü olarak bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bu renk ile yaptım. Siz isterseniz diğer kullandığınız renklerle de yapabilirsiniz. Benimle aynı renkleri kullandıysanız pembe renkli yapabilirsiniz, beyaz renkli yapabilirsiniz veya karışık da yapabilirsiniz. Her renkten bakın, birisini yeşil, birisini pembe, birisini beyaz da yapabilirsiniz. Ben tek renk yapmak istiyorum. Saçakları da bu şekilde düzgünce keserek hazırlayalım. Yeleğimize de takalım. Örgümüzü tamamlayalım. Yeleğin saçaklarını sıra sonuna kadar aralarında birer ilmek atlayıp ikinci ilmeklere saçakları takarak tamamladım. En son ilmeği de saçağı taktım. Böylece tamamlamış oldum bakın. Görüntü olarak böyle oldu. Bakın, çok güzel oldu. İp kordonlarını bağladığım zaman da bu şekilde görüntüsü var. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü de böyle arkadaşlar. Bir de açık olarak bakalım. Bakın. Açık olarak da şekli böyle. İp kordon bağlamalı olduğu için de giydirip çıkarması kolay, hem de masrafsız. Bakın, düğme masrafımız olmuyor. İp kordonlar yaparak düğme yerine kullanıyoruz bunları. Şöyle. Yeleğin bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan genişliğini ölçüyorum. 28 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum.
Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçelim. Saçaklı olarak ölçtüğüm zaman 37 santimetre. Saçaksız olarak ölçtüğüm zaman 31 santimetre. Saçağın yüksekliğini ölçtüğüm zaman da 6 santimetre bakın. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan bakın saçaksız olarak ölçtüğüm zaman 17 santimetre. Saçaklı olarak ölçtüğüm zaman da 23 santimetre. Bu da 1-2 yaş arası bebekler için güzel bir ölçü oldu. Siz bunu saçak yapmadan sade olarak da kullanabilirsiniz. Benim gibi saçaklı da yapabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açarsanız bundan sonra kanalıma videoyu yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek ve herkesten önce siz göreceksinizdir videolarımı arkadaşlar. Videolarımın altına beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Videolarıma beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.